Herkese merhaba. Umarım herkesin sağlığı ve huzuru yerindedir. Bu haftadan sonra hayatımızda yeni bir düzen, yeni bir hayat başlayacak. Buna hazır mısınız? Fadime İpek Birel ben. Astroloji günlüğü olarak astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda 14-20 Kasım haftası gökyüzü transitlerinin burçlar etkilerini paylaşacağım. Son haftalarda tutulmalar yaşadık. Bir güneş tutulmasıyla yeni başlangıçları yaşamaya başladık. Bir ay tutulmasıyla hayatımızdaki bazı konuları toparladık, sonuçlandırdık. Yeni başlangıçlara yer açtık. Tutulmalar bazı konularda farkındalığımızın artmasına da neden oldu. Önümüzdeki 9 senenin konularında temeller attık. Şimdi bu konularda bu haftadan sonra yeni bir düzen, yeni bir hayata başlamak daha kolay ve hızlı olacak. Tabii ki inatçılık yapmazsak, sabit düşüncelerden vazgeçersek yenilikleri daha kolay kabullenebiliriz. Biliyorsunuz kanalımda katıl butonu var. İlk adım kısmından üye olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta ilk adımla üye olanlar arasında çekilişi yapacağım ve 3 kişiye tek soru danışmanlığı vereceğim. Danışmanlıklarla ilgili yorumlar kısmındaki linke de tıklayarak detayları da görebilirsiniz. Tek soru danışmanlığında yüz yüze görüşerek tek sorunuzu cevaplıyorum. Şimdiden ilginize teşekkür ediyorum. Bu hafta Güneş Akrep Burcu'nda gizli gizemli konular açığa çıkabilir. Güneş, Venüs ve Merkür kavuşumu da var bu hafta. Doğum haritanızdaki Akrep Burcu'nun bulunduğu alanlarda enerji çok fazla olacak. Bunu iyi kullanan hayatında bazı şeylerin daha da fazla farkına varacak. Aşk, cinsellik, yatırım, yeraltı kaynakları, askeriye, hukuk, finans alanlarında enerjimiz daha yüksek olacak. Bu konularda görüşmeler daha fazla olacak. Bu alanlarda hiçbir şey gizli kalmayacak. Bu hafta Mars İkizler Burcu'nda ve retro halinde 13 Ocak 2023'e kadar da retro devam edecek. İkizler Burcu'yla ilgili alanlarda daha yavaş olmamız gerekiyor. Bu alanlarda eskiden yarım kalmış konuları tamamlamamız gerekiyor. İletişim, medya, lojistik, pazarlama, arabalar, kısa yol araçları, elektrik, hava koşulları, rüzgar ve ilk eğitim yıllarıyla ilgili konularda yeni adımlar atılmayacak. Eski konular toparlanacak. Bu konularda daha yavaş olmamız gerekecek. Venüs ve Merkür hafta ortasına kadar Akrep Burcu'nda olacak. Hafta ortasından itibaren Yay Burcu'na geçecek. Haftanın ilk günlerinde para, yatırım, yeraltı kaynakları, cinsellik, gizli kapaklı konularla ilgili daha fazla konuşacağız. Hafta ortasından itibaren uzun yollar, uzak yerler, hava araçları, eğitim alanları, din ve felsefe ile ilgili, spiritüel alanlarla ilgili konular daha fazla konuşacağız. Bu hafta aşkta şanslı olanlar Akrep Burcu, Boğa Burcu, Yengeç Burcu, Oğlak Burcu, Kova Burcu, Yay Burcu ve Aslan Burcu olacak. Bu hafta para konusunda şanslı olanlar Terazi Burcu, Akrep Burcu, Boğa Burcu, İkizler Burcu ve Yay Burcu olacak. Önümüzdeki hafta Yay Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Hayatımıza bazı yenilikleri heyecanla abartarak ve iyimserlikle katmak kolay olacak. Satürn hala Kova Burcu'nda devam ediyor. Kova çağına giriş yapmadan önce doğum haritamızdaki Kova Burcu temalarıyla ilgili disiplinli, planlı olmamız gerekiyor. Önümüzdeki 28 senenin temellerini atmamız gerekiyor. Bazı altyapıları hazırlamamız gerekiyor. Bunu da doğum haritalarımız gösteriyor. Plüto Oğlak Burcu'nda ilerliyor. 2008'den beri Oğlak Burcu'nda olan Plüto önümüzdeki sene kısa bir süre Plüto Kova Burcu'na geçiş yapacak. Böylece Kova Burcu'nun dönemi başlayacak. Önümüzdeki sene bir fragman izleyeceğiz. Kova dönemi teknoloji, gelecek, uzayla ilgilidir. Kova Burcu dönemi bilinmezlikleri aydınlatacak bir dönem olacak. Önümüzdeki sene kısa giriş yaptığı zamanda bile teknolojiyle ilgili alanları hızla hayatımıza katacağız. Hızla hayatımıza katmak kolay olacak. Önümüzdeki sene Plüton'un etkilerini anlamak için 1777 yılına bakmak gerekiyor. O tarihlerde neler yaşanmışsa dünya için, ülkemiz için 2023 senesinde de benzer konular gündeme gelebilir.
Bu hafta Uranüs Boğa burcunda ve retro halinde, geçmişte tamamlanmakta inat ettiğimiz konularda ani gelişmeler yaşanabilir. Beklenmedik konular karşımıza çıkabilir. Özellikle sabit burçların hayatında ve toprak grubu burçların hayatında ani değişimler olabilir. Neptün bu hafta Balık burcunda ilerliyor. Aldanma ve aldatılmalar var. Doğum haritamızdaki Balık burcunun bulunduğu alanlara dikkat etmek gerekiyor. Mesela Aslan burcu ve Kova burcu para konusunda aldanma ve aldatılmalara karşı dikkatli olmalı. Günlük videoları izlemeyi unutmayın. Yeni videolarda hazırlıyorum. Yukarıdaki yazıya tıklayarak onları da izleyebilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de yorumlardaki linke tıklayarak sipariş verebilirsiniz. Tek soru danışmanlığı, yıllık danışmanlıkla veya sormak istediğiniz konularla ilgili de astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Yorumlardaki linke tıklayarak da danışmanlıklarla ilgili detayları görebilirsiniz. Şimdi 14-20 Kasım arasındaki gökyüzündeki transitlerin burçlara etkilerini paylaşacağım. Burçlara dair dakikaları aşağıda açıklamalar kısmında yazacağım. Dakikalara tıklayarak burçlarınıza daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Koç burcu olanlar 14-20 Kasım haftası gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta gündeminizde para ve finans konuları var. Zaten son bir senedir para ve yatırım konularıyla kafanız karıştı. Son haftalarda bu konularda yeni gelişmeler karşınıza çıkmaya başladı. Son bir senedir para konusunda ani konularla karşılaştınız. Aniden başlayan, aniden biten konular vardı. Bazen belirsizlikler olmuş olabilir. Bu da sizi zor duruma sokmuş olabilir. Bu haftadan sonra para konusunda farkındalığınız artacak. Para ve yatırım konusunda yenilikler karşınıza çıkacak. Para ve yatırım konusundaki sabit düşüncelerinizden vazgeçin. Bunların değişmesi gerektiğini artık daha net göreceksiniz. Son aylarda kardeşleriniz, akrabalarınız veya yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili konularda yoğundunuz. Onların hayatında değişimler oldu. Bunları kabullenmeye çalıştınız. Onlarla olan ilişkilerinizi sorgulamaya çalıştınız. Bu konularda muhakeme süreciniz var. Onlarla ilişkilerinizi düzenlemek için güzel bir süreç var. Bu hafta çok fazla harcama yapabilirsiniz. Gösteriş için, sağlığınız için çok fazla harcama yapabilirsiniz. Harcamalarınız nedeniyle zorluk yaşanabilir. Gizli kapaklı para konularına da dikkat edin. İletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarıyla ilgili daha önce başlattığınız konuları bu hafta toparlamak kolay olacak. Bu alanlarda yatırım planlarınızı da gündeme alabilirsiniz. Bu hafta eğitim konularında görüşmeler var. Bu görüşmelerde yeni gelişmeler var. Bu yeni gelişmeler önümüzdeki haftadan sonra gündemimizde olmaya başlayacak. Uzun yollar, uzun yolculuklarla ilgili bu hafta görüşmeler yapılabilir. Önümüzdeki haftadan sonra uzun yolculuklar daha fazla olmaya başlayacak. Son 2 senedir spiritüel alanlarla daha fazla ilgilenmeye başladınız. Belki eğitimler almaya başladınız. Bu hafta bu konularda yeni başlangıçlar yapılabilir. Spiritüel alanlarla ilgili karamsar düşüncelerinizi bırakın, kuşkularınızı bırakın. Size faydaları neler? Bunları düşünmeye başlayın. Son 2 senedir karşınıza çıkanları muhakeme ederseniz spiritüel alanlarla ilgili kuşkularınızın gereksiz olduğunu da daha net görebilirsiniz. Bu hafta kendinizi muhakeme edeceksiniz. İçinizde büyük bir enerji var. Geçmişte karşılaştığınız konuları anlamaya çalışacaksınız. Onlardan ne öğrendiniz? Kendinize ne katabilirsiniz? Kendinize ne öğretebilirsiniz? Bunlarla ilgili muhakemeler yapın. Önümüzdeki haftadan sonra zaten yeni eğitim konuları var. Buna hazırlık yapın. Doğum haritanızda Koç burcu 16 derece ise parayla ilgili, dijital parayla ilgili ani bir gelişme yaşanabilir. Buna da dikkat edin.
Doğum haritanızda Koç burcu 26 derece ise iş, kariyer, eğitimle ilgili konularda gizli kapaklı olaylara dikkat edin. Arkanızdan işler çevriliyor olabilir. Buna dikkat edin. 2008'den beri iş, kariyer, eğitim alanlarında arkanızdan işler çok fazla çevrildi. Gizli kapaklı olaylar içinde oldunuz. Bu nedenle belki işinizi kaybettiniz. Aniden işiniz, kariyeriniz, eğitim hayatınız bitmiş olabilir. Bu bitişlerin geri dönmeyeceğini bilin. Bu konuların kapandığını artık kabul edin. Günlük detaylara geçmeden önce biliyorsunuz kanalımda katıl butonu var. İlk adım kısmına üye olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta ilk adımla ilgili üye olanlar arasında çekiliş yapacağım ve 3 kişiye tek soru danışmanlığı vereceğim. Danışmanlıklarla ilgili yorumlar kısmındaki linke tıklayarak da detayları görebilirsiniz. Tek soru danışmanlığını yüz yüze görüşerek yapıyorum. Tek sorunuzu cevaplıyorum. Şimdiden ilginize teşekkür ederim. Hafta başında evinizde vakit geçirmek için planlar yapılabilir. Eşinizle veya partnerinizle birlikte uzun yolculuklarda yapılabilir. Ebeveynlerinizle hafta başında vakit geçirmek için planlar yapın. Ebeveynlerinizle duygusal zamanlar geçirme var. Haftanın ortasında çocuklar veya çocuklarınızla ilgili bazı konular sonuçlanacak. Çocuklarla ilgili duygusal zamanlar var. Hafta ortasında aşk ilişkinizle ilgili bazı konular sonuçlanıyor. Aşk ilişkinizle ilgili net kararlar alınabilir. Yeni bir aşk da başlayabilir. Algılarınız açık olsun. Hafta sonunda sağlığınıza dikkat edin. Bağırsaklara dikkat edin. Hafta sonunda sağlık sektörü, hizmet sektörü, kamu sektöründen beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Boğa burcu olanlar 14-20 Kasım haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son 2 senedir para konusunda farkındalığınız arttı. Ya yeni alanlardan para kazanmaya başladınız, ya parayla yatırım yapma düşünceleriniz değişti. Farklı alanlarda yatırım yapmaya başladınız. Son aylarda para konularıyla ilgili gündeminizde parayla ilgili ani başlangıçlar, ani bitişlerle de karşılaştınız. Para konusunda farkındalığınız daha iyi anlamaya başladınız. Para ve yatırım konusunda yenilikleri kabullenmek zorunda kaldınız. Bu hafta bunları muhakeme edeceksiniz. Bu hafta parayla ilgili geçmişte yaşadığınız bazı konular tekrar karşınıza çıkabilir. Aynı hataları tekrar yapmayın. Bu hafta parayla ilgili atacağınız adımlarda daha yavaş olun. Kullanacağınız teknolojik aletleri daha yavaş kullanın. Yoksa sorunlar yaşanabilir. Banka işlemlerinde yavaş olun, dikkatli olun. Bu hafta biraz fazla para harcama yapabilirsiniz. Bunu yatırımla ilgili kullanın, yoksa gelen para aniden elinizden gidebilir. Son haftalarda tutulmalar sizi çok fazla etkiledi. Hayatınızda yeni bir dönem, yeni bir başlangıç yapmanız, hayata dair farkındalığınız arttı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunu daha net görmeye başladınız. Bu tutulma etkilerini eğer daha önceden planlamadıysanız karşınıza çıkanları bir sene kabullenmeye çalışacaksınız. Bazen kabullenmeniz biraz zaman alacak, biraz zor olacak. Özellikle ilişkilerle ilgili farkındalık zamanınız, karşınızdaki kişiyle ilgili bazı şeylerin daha fazla farkına varacaksınız. Bu ebeveynleriniz olabilir, iş arkadaşınız olabilir, eşiniz olabilir, ilişkide olduğunuz kişi olabilir. Karşınızdaki kişiyle ilgili bazı şeyleri daha net görmeye başlayacaksınız. Bu gördükleriniz nedeniyle ya onlarla ilişkinizi bitirecek ya da ilişkinizi daha da sağlamlaştıracaksınız. Bu haftadan sonra ilişkilerinizde düzen kurmaya başlayacaksınız. Evliliğinizi veya ortaklığınızı sorgulamaya da başlayacaksınız. İlişkinizi sorgulamaya da başlayacaksınız. Eşinizin farklı özelliklerini görmeye başlayabilir. Bunu muhakeme etmeye başlayabilir. Bunları düşünerek eşinizle ilgili kararlar almak isteyebilirsiniz. Bu kararlar ilişkinizle ilgili nasıl ilerleyeceğinizi de gösterecek.
Bu hafta ikili ilişkilerle ilgili imzalar atılabilir. Bu özel ilişkiniz olabilir, işle ilgili olabilir, evlilik planı olabilir. Organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Evlilikle ilgili bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Ancak organizasyonlarınızda bazı sorunlar yaşanabilir. Geçen seneden beri hayatınızda yeni başlangıçlar olmaya başladı. Aniden karşınıza çıkan konular sizin planlarınızı değiştirmenize de neden oldu. Siz önümüzdeki 4 sene plan yapamayacaksınız. Planlarınızı uygulamak çok zor olacak. Bu yüzden siz hayal kurun. Hayallerinizin aniden gerçekleşeceğini de göreceksiniz. Plan değil, hayalleriniz gerçek olacak. 2018'den beri özgür olmak, özgür yaşamak isteği içinde oldunuz, ancak özgür olmak isterken belki de yalnız kaldınız. Doğum haritanızda 26 derece Boğa burcu var ise eğitimle ilgili konularda, uzun yolculuklarla ilgili konularda, uzak yerlerle ilgili konularda ani gelişmeler yaşanabilir. Buna dikkat edin. Bu konularda bitecek, bu konular bitecek. Bir daha da dönüşü olmayacak. Son haftalarda ruhsal olarak yoruldunuz. Bazı şeyleri bitirmek ve başlatmak istediğiniz, bunları kafanızda planladıysanız artık harekete geçme zamanı başlıyor. Bu hafta bunlara dair adımlar atılabilir. Günlük detaylara geçmeden önce biliyorsunuz kanalımda katıl butonu var. İlk adım kısmına da üye olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta ilk adımla üye olanlar arasında çekiliş yapacağım ve 3 kişiye tek soru danışmanlığı vereceğim. Danışmanlıklarla ilgili yorumlar kısmındaki linke tıklayarak detayları da görebilirsiniz. Tek soru danışmanlığında yüz yüze görüşerek tek sorunuzu cevaplıyorum. Şimdiden ilginize teşekkür ediyorum. Haftanın başında kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle vakit geçirmek için plan yapılabilir. Onların hayatında bazı konular sonuçlanacak. Basın yayınla, medya ile, iletişimle, lojistikle veya pazarlama ile ilgili işlerinizden hafta başında haber alabilirsiniz. Bu konular sonuçlanabilir. Hafta ortasında uzun zamandır yapmayı planladığınız evinizle ilgili değişiklikler tamamlanabilir. Ev alma, ev satma, ev taşıma konuları sonuçlanıyor. Eşinizle ilgili konularda bazı sonuçlar da alınabilir. Ortaklık veya eşle ilgili konularda sonuçlanmalar var. Hafta ortasında uzun yolculuklarda yapılabilir. Hafta sonunda aşk ilişkinizle ilgili güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Duygusal zamanlar var. Hafta sonunda çocuklar veya çocuklarınızla ilgili bazı konularda sonuçlanabilir. Çocuklarla ilgili hafta sonunda duygusal zamanlar var. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, ikizler burcu olanlar 14-20 Kasım haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Mars hala burcunuzda ancak retro halinde. Mars hızdır. Mars harekete geçmektir. Mars bazen hızdan dolayı tartışmalara neden olur. Mars etkisi az da olsa yine de hızlı hareket etmek isteyebilirsiniz. Bunu yapmayın. Hayatınızın akışını yavaşlatın, yoksa sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ağustos sonundan beri hayatınızın hemen her alanında hız vardı. Son 2 senedir ertelediğiniz konuları hızla toparlamaya çalıştınız. Bu haftada bu konular gündeminizde olacak, ancak eksik olanlar tamamlanacak, yeni konular olmayacak. Bu hafta yeni adımlar atmayın, yeni başlangıçlar yapmayın, eski konuları muhakeme edin, eski konuları tamamlayın. Bu hafta işi olanlar, işle yoğun olacaksınız. İşinizle ilgili değişimler yapmak zorunda kalabilirsiniz. İş yerinizi değiştirebilir, iş alanınızı değiştirebilir. İşle ilgili eskiden yarım kalmış konuları tamamlayabilirsiniz. Kariyer değişikliği de yaşanabilir. Eğitim hayatında olanlar, eğitimle ilgili konularda eskiden yarım kalmış konular tamamlanacak. Yeni konulara başlamayın, eski konuları toparlamaya çalışın.
Yeni iş arayanlar, daha önce başvurduğunuz işlerden cevap alabilirsiniz ancak başlamanız biraz zaman alabilir. İş başvurusu yapacaksanız bunu yapabilirsiniz ancak bu işe başlamanız yine zaman alabilir. Bu hafta gündemimizde sağlık konuları var. Bu hafta sağlığınıza dikkat edin. Daha önce fark etmediğiniz sağlık konuları karşınıza çıkabilir. Buna da dikkat edin. Sağlık sektöründen, hizmet sektöründen, kamuyla ilgili alanlardan beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Bu haberlerle birlikte hayatınızda yeni bir dönem başlayabilir. Son haftalarda psikolojik olarak zor bir süreç geçirdiniz. Hayatınızdaki akışı anlamaya çalıştınız. Kendinizi anlamaya çalıştınız. Kendinizdeki farkındalıkları anlamaya çalıştınız. Bu konular biraz daha sürecek. Kendinizdeki farkındalıkları iyi anlarsanız değişimleri daha kolay yapabilirsiniz. Bu hafta ilişkiler gündemde. Duygusal olarak yoğunluk var. Aşk ilişkiniz gündemde gelecek. Ancak bu konularda önümüzdeki hafta yenilikler daha fazla olacak. Bu hafta ikili ilişkilerle ilgili görüşmeler var. Bu görüşmeler sağlıkla ilgili olabilir, kamuyla ilgili olabilir. Bu konularda güzel haberler alınabilir. Yeni aşk arayanlar, yeni başlangıçlar var. Algılarınız açık olsun. Önümüzdeki haftadan sonra daha kolay ilerleyeceksiniz. Uzak yerlerle ilgili, uzun yollarla ilgili sınanma halindesiniz. Bu konularda karamsar düşünceleriniz var, kuşkularınız var. Sanki zorlanıyor gibisiniz. Ancak bu konularda bir şeyler öğrenmeniz gerekiyor. Uzaklardan, uzun yollardan, uzaktaki kişilerden bir şeyler öğrenmeniz gerekiyor. Bunları iyi anlayın. Bunlar sizin hayatınızda bazı temel taşları oluşturmanıza yardımcı olacak. Başka ülke, başka şehirde yaşama düşünceniz varsa bununla ilgili karamsar düşüncelerden kurtulun. Şubat 2023'e kadar bu düşüncelerinizle ilgili harekete geçin. Günlük detaylara geçmeden önce biliyorsunuz kanalımda katıl butonu var. İlk adım kısmında üye olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta ilk adımda üye olanlar arasında çekiliş yapacağım ve 3 kişiye tek soru danışmanlığı vereceğim. Danışmanlıklarla ilgili yorumlar kısmında linke tıklayarak detayları görebilirsiniz. Tek soru danışmanlığını yüz yüze görüşerek tek sorunuzu cevaplayarak yapıyorum. Şimdiden ilginize teşekkür ediyorum. Hafta başında para konusunda güzel gelişmeler var. Beklenen para elinize gelebilir. Hafta ortasında kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili bazı konular sonuçlanabilir. Ev taşımak, evde büyük tadilatlar yapmak için hafta sonu uygun olacak. Son aylarda bunu planladıysanız artık tamamlanabilir. Ebeveynlerinizle ilgili bazı konular sonuçlanacak. Hafta sonunda ebeveynlerinizle daha fazla zaman geçirin. Hafta sonunda eşinizle, ebeveynlerinizle duygusal zamanlarda yaşanabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yengeç burcu olanlar 14-20 Kasım haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Sahnelerle ilgili işiniz varsa, sanatla ilgili işiniz varsa bu hafta bu alanlarda güneş gibi parlayacaksınız. Siz konuşacaksınız, siz konuşulacaksınız. Bu alanlardan daha fazla para kazanma var. Son haftalarda aşk konuları vardı. Bu haftada aşkta güzel haberler var. Yeni aşk başlayabilir. Aşk ilişkinizde yeni bir süreçte başlayabilir. Aşkla ilgili farkındalığınız artmaya başlayacak. Cinsellikle ilgili farkındalığınız artmaya başlayacak. Daha önce farkına varmadığınız duygularla karşılaşabilirsiniz. Aşkla ilgili, cinsellikle ilgili geçen seneden beri düşünceleriniz değiştiyse şimdi daha bilinçli düşünmeye başlayacaksınız. Geçmişteki düşünceleriniz değişmeye başlayacak. Çocuk konuları gündemde. Çocuklarla ilgili konularda duygusallık var. Çocuklarla ilgili alanlarda yeni başlangıçlar da var. Çocuklarla ilgili konularda bazı farkındalıklar var. Çocuklarla ilgili alanlarda farkındalıklar çok fazla.
Daha önce farkına varmadığınız duygular var. Daha önce dikkat etmediğiniz konular var. Bunlarla ilgili başlangıçlar da olabilir. Yurt dışı ile ilgili konularda eskiden yarım kalmış konular karşınıza çıkabilir. Bunları gözünüzde büyütmezseniz kolayca sonuçlandırabilirsiniz. Eğitimle ilgili şanslı bir hafta olacak, ancak eğitimle ilgili konuları abartmayın. Eğitimle ilgili alanlarda daha yavaş olun. Geçen 2 sene kendi içinizdeki cevheri keşfetme zamanınızdı. Kendinizi anlama zamanınızdı. Daha önce hayatınızda yaşadığınız değişimleri anlama zamanınızdı. Farkındalıklarınızın farkına varma zamanınızdı. Değişimleri kabullenme zamanınızdı. Hala eskileri düşünüyorsanız bu düşünceden vazgeçin. Eski konular çoktan bitti, geçmişte kaldı. Siz de geçmişte kalmayın, geleceğe odaklanın. Gelecekle ilgili hayaller kurun, yazılar yazın, kitaplar yazın, hayallerinizi yazın. Bunların farkına varın. Son aylarda kendi içinizde çok fazla konuştunuz, bazı şeyleri anlamaya çalıştınız. Düşünceleriniz çok fazlaydı, hızlı düşünceler vardı. Bunları toparlamak bazen zor oldu. Sürekli kendinizi harekete geçirmek, bir şeyleri kendi içinizde başlatmak istediğiniz, bunlarla ilgili adımlar attınız. Şimdi attığınız adımları düşüneceksiniz. Bu konuları toparlamaya başlayacaksınız. Bu hafta ne düşünürseniz 2 kere düşünmek zorunda kalabilirsiniz. Bu bazen kararsızlık yaratabilir. Bu yüzden kararlarınıza dikkat edin. 2 kere düşünmeden karar vermeyin. Bu hafta kendi içinize çekilmek isteyebilirsiniz. Kendinizi anlamak, kendinizi dinlemek isteyebilirsiniz. İçinizdeki enerjiyi keşfetmek için bunu yapmalısınız. Çünkü içinizde dışarı çıkmayı bekleyen bir enerji var. Bunu iyi anlarsanız sanatla, sporla, konuşmayla, yazıyla, çizimle bunları ifade etmek daha kolay olacak. Borç alacak konuları sene başından beri gündemimizdeydi. Hala gündeminizde, alacak verecekle ilgili beklenmedik konulara dikkat edin, harcamalarınıza dikkat edin. Bu konuda evren sizi eğitmeye çalışıyor. Alacak verecekle ilgili disiplinli ve planlı olmalısınız. Yoksa sorunlar yaşanabilir. Doğum haritanızda 26 derece Yengeç burcu var ise ilişkilerde gizli kapaklı konular olabilir. Karşınızdaki kişilere dikkat edin. İlişkilerinizde bitişler yaşanabilir. Bu bitişlerin dönüşü olmadığını kabullenin. Günlük detaylara geçmeden önce biliyorsunuz kanalımda katıl butonu var. İlk adım kısmında üye olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta ilk adımda üye olanlar arasında çekiliş yapacağım ve 3 kişiye tek soru danışmanlığı vereceğim. Danışmanlıkla ilgili yorumlar kısmındaki linke tıklayarak detayları görebilirsiniz. Tek soru danışmanlığında yüz yüze görüşerek tek sorunuzu cevaplıyorum. Şimdiden ilginize teşekkür ediyorum. Hafta başında enerjiniz çok yüksek olacak. Tamamlamayı bekleyen konular tamamlanabilir. Duygusal hayatınızda inişler çıkışlar var. İş görüşmeleri, aşk görüşmeleri için hafta başına randevu verebilirsiniz. Kendinizi iyi ifade edeceğiniz için ve güçlü hissedeceğiniz için görüşmelerde başarı var. Eğitimle ilgilenenler hafta boyunca başarı var. Hafta ortasında parasal olarak güzel haberler alınabilir. Para kazanma konusunda yenilikler karşınıza çıkabilir. Hafta sonunda kardeşleriniz, akrabalarınız veya yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili bazı konular artık sonuçlanacak. Hafta sonu kardeşlerinizle veya akrabalarınızla birlikte zaman geçirmek için plan yapabilirsiniz. Duygusal zamanlar var. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Aslan burcu olanlar 14-20 Kasım haftası gökyüzü transitindeyim. Burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son aylarda sosyal mecralardan, sosyal alanlarda çok fazla zaman geçirdiniz. Sosyal mecralarda işler yapmaya başladınız. Bu işlerde mücadele ettiniz. Başlangıçlar yaptınız. Şimdi bu işlerden para kazanma zamanı başlıyor. Bundan sonraki süreçte sürekli para kazanmaya devam edeceksiniz. Son haftalardaki tutulmalarda en çok etkilenenlerden biri de sizsiniz.
Zaten Satürn geçen sene başından beri ilişkiler konusunda sizi yordu. Hayatınız 2017'den beri değişimler içinde, bazı şeylerin farkına varma süreci içindesiniz. 2017'den beri hala hayatınızda bazı şeyleri değiştiremediyseniz, bu seneki tutulmalar hayatınıza düzen kurmak için size baskı yapıyor. Eviniz, aileniz, ebeveynleriniz, evliliğiniz, işiniz, kariyeriniz, eğitim hayatınızla ilgili sürekli kendinizi yenilemeniz gerekiyor. Bazı şeylerin farkına varıp kabul etmeniz gerekiyor. Siz sabit burç olduğunuz için farkındalığınızın farkına varmanız da zor. Bu yüzden lütfen hayatınızda neleri değiştirmeniz gerektiğinin farkına varın. Değişimleri başlatın. Geçen sene sonundan beri karşınıza çıkan değişimleri iyi anlarsanız şimdi kabullenmek daha kolay olacak. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Ancak organizasyonlarda bazı sorunlar yaşanabilir. Yavaş olmakta fayda var. Bu hafta uzun yolculuklar yapılabilir. Partnerinizle birlikte uzun yolculuk planları da yapılabilir. Ev alma, ev satma, ev taşıma konuları var. Bu konularda yeni adımlar atılabilir. Başka şehre, başka ülke taşınma konuları da var. Son aylarda arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirmeye başladınız. Onlarla olan ilişkilerinizi sürekli sorguladınız. Bazı arkadaşlarınızla gergin durumlar yaşamış olabilirsiniz. Bu hafta arkadaşlarınızla duygusal zamanlar yaşayacaksınız. Eski konuları konuşacaksınız. Sorunları çözeceksiniz. Sosyal mecralar, sosyal alanlarla ilgili planlarınızı bu hafta toparlayacaksınız. Toparlamak kolay olacak. Sosyal mecralar, sosyal alanlarda yeni adım atmayın. Eski konuları toparlayın. Sosyal mecralarla ilgili, sosyal alanlarla ilgili daha önceden planladığınız konuları gündeme alıp yavaş yavaş sonuçlandırın. Bu hafta ebeveynlerinizle ilgili konular gündemde. Ebeveynlerinizle ilgili duygusal zamanlar var. Ebeveynlerinizle ilgili farkındalık zamanınız. Onların hayatındaki değişimleri kabullenmeye zamanınız. Son aylarda hayatınıza katılan kişileri şimdi daha iyi anlayacaksınız. Size faydası var mı, faydası yok mu? Bunları daha iyi görmeye başlayacaksınız. Son senelerde iş, kariyer, eğitim konularında ani başlangıçlar ve ani bitişlerle karşılaştınız. Önümüzdeki 4 sene iş konusunda ani bitişler, ani başlangıçlar hep olacak. Bunu hemen her videoda söyledim. Bunun bilincinde olun. Çalışacağınız işlerde, kısa vadeli projelerde çalışacağınızı bilirseniz karşınıza çıkacaklara daha dikkat edebilirsiniz. İş, kariyer, eğitim konularında farkındalık zamanınız, iş, kariyer, eğitimle ilgili alanlarda farklı alanlar, farklı konulara geçiş sürecinizde var. Buna da direnmeyin. Günlük detaylara geçmeden önce biliyorsunuz kanalımda katıl butonu var. İlk adım kısmında üye olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta ilk adımla üye olanlar arasında çekiliş yapacağım ve 3 kişiye tek soru danışmanlığı vereceğim. Danışmanlıkla ilgili yorumlar kısmındaki linke tıklayarak da detayları görebilirsiniz. Tek soru danışmanlığını yüz yüze görüşerek, tek sorunuzu cevaplayarak yapıyorum. Şimdiden ilginize teşekkür ediyorum. Hafta başında biraz depresif durumlar olabilir. Yalnız kalmak isteyeceksiniz. Duygusal ve ruhsal hayatınızla ilgili muhakemeler yapın. Biraz gerginlik yaşanabilir. Hafta ortasında enerjiniz yüksek olacak. Kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Birçok konuyu toparlayacaksınız. Bazı yeni kararlar alınabilir. İş ve aşk görüşmeleri için hafta ortasına randevu verebilirsiniz. Görüşmelerde güçlü olacaksınız. Evlilik organizasyonunuzu hafta ortasında yapabilirsiniz ancak bazı sorunlar yaşanabilir. Sorunlu giden ortaklıklarınızı, ilişkinizi veya evliliğinizi sonlandırma kararı da alabilirsiniz. Hafta sonunda parasal olarak da olumlu gelişmeler var. Beklediğiniz para varsa elinize gelecek. Para konusunda beklentileriniz sonuçlanacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Başak burcu olanlar 14-20 Kasım haftası gökyüzü transitlerinin burcu etkilerini anlatmaya çalışacağım.
Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta parayla ilgili konular var. Eş veya ortaktan olumlu para gelişi var. Eş veya ortağınız size parasal destek de sağlayabilir. Son senelerde iş, kariyer, eğitim alanlarıyla ilgili hayatınızda köklü değişimler oldu. Ya bunu kabullendiniz, değişiklikler yaptınız ya da hala değişiklikleri yapamadığınız, direniyorsunuz. Ağustos son haftasından beri iş, kariyer, eğitim konularında yeni adımlar attınız. İşle ilgili ya değişiklikleri yaptınız ya da eski işinizden yoğun olarak çalıştınız. Bu durumlar sizi çok yordu. Bu hafta eski işlerinizi toparlamaya çalışacaksınız. İş, eğitimle ilgili konularda eskiden yarım kalmış konular karşınıza çıkabilir. Bunları tamamlamak kolay olacak. Yeni iş arayanlar, bu hafta yeni iş bulmak zor olabilir. Başvuru yapın ancak yeni işe başlamak zaman alabilir. İş, kariyer, eğitimle ilgili kafanızdaki düşünceleri toparlamaya çalışın. Yoksa sorunlar yaşanabilir. Ani tepkiler bazı gergin durumlara neden olabilir. Sizin kontrolünüz dışında gelişmeler karşınıza çıkabilir. Bu ya terfi olabilir, ya işten ayrılma konusu olabilir. İşinizde yer değiştirme, iş yerinizde değişimler de söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili yapılan planlarda değişimler de yaşanabilir. Bu hafta kardeşlerinizle, akrabalarınızla, komşularınızla ilişkileriniz daha fazla gündeminizde olacak. Onların duygusal hayatıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Onlarla duygusal zamanlar yaşanabilir. Onların hayatındaki değişimleri kabullenmek zorunda kalabilirsiniz. Onlarla iletişimde yoğunluk var. Görüşmeler çok fazla, duygusal zamanlar çok fazla olacak. Bu hafta evinizle daha fazla ilgilenmeye başlayacaksınız. Evinizle ilgili konuları biraz fazla abartabilirsiniz. Evle ilgili konularda daha fazla para harcama var. Bunu da abartabilirsiniz. Bu hafta ebeveynlerle ilgili konular gündemde. Onlarla duygusal zamanlar yaşanabilir. Ebeveynlerle güzel zamanlar yaşanabilir. Ebeveynlerle görüşmeler daha fazla olacak. İletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarıyla ilgili yeni süreçler başlıyor. Bu hafta bu alanlarda göz önünde olacaksınız. Siz konuşacaksınız, siz konuşulacaksınız. Bu konulardaki işlerinizden daha fazla para kazanmada var. İletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarında artık daha kolay adımlar atılabilir. Bu alanlardaki konularda sabit düşüncelerden uzaklaşırsanız daha kolay ilerleyebilirsiniz. Bu hafta daha çok kısa yollar yapacaksınız. Önümüzdeki haftadan sonra uzun yolculuklar daha fazla olacak. Başka ülke, başka şehre taşınma konuları hala gündemimizde. Bununla ilgili adımlar atmak için biraz daha bekleyebilirsiniz. 2008'den beri aşk konusunda aniden başlayan, aniden biten konular vardı. Gizli kapaklı olaylarla karşılaştınız. Bu haftada aşkla ilgili gizli kapaklı konular var. Bu konularla ilgili gizlilik ilerleyen zamanda ortaya çıkabilir. Geçen seneden beri sağlık konuları hep gündemimizdeydi. Sene başından beri de sağlıkla ilgili yeni konular karşınıza çıktı. Bu sizin sağlığınızla ilgili olabilir, çevrenizdekilerin sağlığıyla ilgili olabilir. Bazen bu sizi üzdü, bazen kolay çözümler ürettiniz. Sağlık konuları sizi eğitmeye çalışıyor. Sağlık alanları ve sağlığınızla ilgili konular size bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Karamsar düşüncelerden, kuşkulardan vazgeçerseniz bunun cevabını daha kolay anlayabilirsiniz. Günlük detaylara geçmeden önce biliyorsunuz kanalımda katıl butonu var. İlk adım kısmına üye olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta ilk adımla üye olanlar arasında çekiliş yapacağım ve 3 kişiye tek soru danışmanlığı vereceğim. Danışmanlıklarla ilgili yorumlar kısmındaki linke tıklayarak da detayları görebilirsiniz. Tek soru danışmanlığında yüz yüze görüşerek tek soru ve tek sorunuzu cevaplıyorum. Şimdiden ilginize teşekkür ediyorum. Hafta başında sosyal mecralarda, sosyal alanlarda daha fazla zaman geçirilebilir. Bu alanlardaki konular toparlanabilir. Hafta ortasında içsel enerjinizi yenilemek isteyeceksiniz. Kendi halinizde kalmak isteyeceksiniz. Kafanızda birçok konuyu detaylıca düşünmek size iyi gelecek.
Hafta sonunda enerjiniz yüksek olacak. Birçok konuyu toparlayacaksınız. İşle ilgili görüşmeler için güzel enerjiler olacak. Görüşmelerinizi yapabilirsiniz. Eski konuları toparlamak kolay olacak. Hafta sonunda eğitimle ilgili konularda da başarı var. Sınavlarınız varsa bunlar sonuçlanacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, terazi burcu olanlar 14-20 Kasım haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta para konuları gündeminizde, parayla ilgili güzel gelişmeler var. Beklenen para elinize gelebilir. Para ve yatırımla ilgili yeni gelişmeler de var. Geçen seneden beri para konularında yenilikler karşınıza çıktı. Bu yeniliklerin farkına varın. Yeni yatırım konuları, yeni ve beklenmedik parayla ilgili gelişmeler, bunların farkına varın. Bunlarla ilgili yenilikleri hayatınıza katın. Bu yenilikler para konusunda size farklı alanlar açacak. Bu hafta iletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarıyla ilgili görüşmeler yapılabilir. İletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarından beklediğiniz para da elinize gelebilir. Geçen 2 sene eğitim konularında hayatınızda köklü değişimler oldu. Bunları anlamaya çalıştınız, kabullenmeye çalıştınız. Son aylarda da eğitim konusunda hızlı gelişmeler oldu. Bu hafta biraz yavaş olmanız gerekiyor. Eğitimle ilgili konularda eski konuları toparlamak daha kolay olacak. Eğitimle ilgili sınavlarda, projelerde daha yavaş olmanız gerekiyor. Son aylarda uzun yolculuklar yapmaya başladınız. Bu haftada uzun yolculuklar var. Bu hafta daha önceden planlanan uzun yolculukları tamamlayabilirsiniz. Yurt dışıyla, uzak yerlerle ilgili işleriniz varsa, eğitimle ilgili işleriniz varsa bu hafta bunlarla ilgili başlangıçlar yapmayın. Eski konuları toparlayın. Bu hafta sağlık konusunu biraz fazla abartabilirsiniz. 5 duyu organıyla ilgili konularda kontrolleri yaptırmakta fayda var. Mayıs ayından beri eş veya ortakla ilgili hukuksal süreçler başladıysa bunlarla ilgili sonuçlanmalar var. Bu konularla ilgili parasal süreçlerde var. Bu hafta kardeşleriniz, akrabalarınız, yakın çevrenizdeki kişilerle daha fazla görüşmeler var. Onlarla birlikte duygusal zamanlar yaşanabilir, duygusal paylaşımlar da var. Yurt dışıyla veya şehir dışıyla ilgili işleriniz varsa, başka şehirlerle bağlantılı işleriniz varsa iletişimde sorunlar yaşanabilir. İletişimde kullandığınız teknolojik alet ve sistemlerde sorun yaşanabilir. Bunların olabileceğini bilin, daha dikkatli olun. Bu işlerde eski konular gündeme gelebilir, eski konular sonuçlanabilir. 2008'den beri eşle, evlilikle ilgili konularda gizli kapaklı olaylar içinde oldunuz. Gizli kapaklı olaylar sizi çok yordu. Bu gizli kapaklı olaylar nedeniyle evliliğiniz bitmiş olabilir. Bu evliliğin bittiğini kabul edin. Nisan 2023'ten sonra tutulma aksları Koç burcu, Terazi burcu aksına gerçekleşecek. Bu nedenle hayatınızda köklü değişimler başlayacak. Bunun için hayaller kurmaya başlayın. Hayatınızda neleri değiştirmek istiyorsunuz, yenilemek istiyorsunuz, bunları hayal etmeye başlayın. Günlük detaylara geçmeden önce biliyorsunuz kanalımda katıl butonu var. İlk adım kısmında üye olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta ilk adımda üye olanlar arasında çekiliş yapacağım ve 3 kişiye tek soru danışmanlığı vereceğim. Danışmanlıklarla ilgili yorumlar kısmındaki linke tıklayarak da detayları görebilirsiniz. Tek soru danışmanlığında yüz yüze görüşerek tek sorunuzu cevaplıyorum. Şimdiden ilginize teşekkür ediyorum. Hafta başında iş konusunda yeni haberler var. Bu haberlerle birlikte hayatınızda değişimler de başlayacak. İş, kariyer, eğitim konularında görüşmeler için hafta başına randevu verilebilir. Hafta ortasında sosyal mecralardaki, sosyal alanlardaki işleriniz tamamlanabilir. Arkadaşlarla görüşmelerde yeni haberler var. Hafta sonunda biraz depresif olabilirsiniz. Hafta sonunda kendinize odaklanın. Kendi içinizde detaylara fazla dalmayın.
enerjinizi yenileyecek konulara odaklanın. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Akrep burcu olanlar 14-20 Kasım haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Güneş burcunuzda, yani Akrep burcunda ilerliyor. Bu hafta doğanların doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı ve huzurlu nice seneler diliyorum. Bu hafta para konuları gündemde. Parayla ilgili güzel gelişmeler var. Para konularını çok fazla konuşacaksınız. Bu haftadan sonra yatırım konularını daha fazla konuşacaksınız. Güneş burcunuzda, Venüs ve Merkür de hafta ortasına kadar burcunuzda olacak. Bu güzel enerjileri kullanın. Enerjinizi yeni başlangıçlara odaklayın. Hayatınızda yeni bir dönem başlıyor. Hayatınızda yenilikler var. Bunlara odaklanın. Böylece hayatınızın kontrolünü elinize alın. Son aylarda borç konuları, borç alacak konuları gündemimizdeydi. Bu hafta borç alacak konuları daha fazla gündemimizde olacak. Eski borç konuları gündeme gelebilir. Bunlarla ilgili çözümler üretmek zorunda kalacaksınız. Bu durumlar sizi biraz bunaltabilir. Borç konularını çözmek, üretmek bu hafta daha kolay olacak. Bu hafta çok fazla harcama yapılabilir. Harcamalarınıza dikkat edin. Farkında olmadan finansal zorlanmalar da yaşanabilir. Eskiden yarım kalmış hukuksal konular var ise bunlar karşınıza çıkabilir. Bunlarla ilgili ani gelişmeler yaşanabilir. Eski konular sonuçlanacak. Eş veya ortakla ilgili para konuları veya miras konuları gündeminizde ise bunlarla ilgili çözümler karşınıza çıkacak, sonuçlanmalar var. Finans konuları, finansal olarak bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Banka işlemlerinde kullanacağınız teknolojik aletlerde sorunlar yaşanabilir. Daha dikkatli olun. Eğitim konularında şanslı bir dönemdesiniz. İki eğitim alma konusu gündeminizde ise aynı anda farklı eğitimlerle ilgilenebilirsiniz. Ancak algılarınız karışabilir. Dikkat edin. Uzun yollarda, uzun yolculuklarda şanslı bir hafta. Bunu kullanın. Uzun yolculuklarda şans sizden yana, ancak araba gibi araçları kullanırken dikkat edin. Venüs burcunuzda ilerliyor. Venüs bu hafta Akrep burcunda. Duygusal hayatınızla ilgili güzel gelişmeler var. Duygularınızı biraz abartabilirsiniz. Duygusal ilişkinizde iletişim kurmak daha kolay olacak. Partnerinizle duygusal zamanlar yaşamak için güzel zamanlar. Bunu değerlendirin. Aşk ilişkinizle ilgili güzel zamanlar var. Aniden başlayan aşk konuları var. Yeni başlayacak aşk ilişkisi uzun sürecek bir ilişki olacak. Aşk ilişkinizde ciddi kararlar alınabilir. Aşkta farkındalık yaşayacağınız zamanlar var. 2018'den beri ilişkiler konusu da kafanız karıştı. Aniden başlayan, aniden biten ilişkiler oldu. Siz ketum birisiniz. Gizli kapaklı ilişki yaşamayı seven birisiniz. Ancak 2018'den beri ilişkilerinizde daha açık olmaya başladınız. Geçmişe takılı kalmadan ilişkilerde gelecek odaklı yaşamaya başladınız. Daha modern düşünmeye başladınız. Bu sene bunun daha fazla farkına varacaksınız. İlişkiler konusunda farkındalığınız artacak. Son aylarda, son haftalarda hayatınıza düzen kurmaya çalıştınız. Evinizle ilgili, işinizle ilgili, ilişkilerinizle ilgili, hayatınızla ilgili konuları toparlamaya çalıştınız. Yoğundunuz, yoruldunuz. Son ayların konularını toparladınız. Bu konular sizi hem psikolojik olarak hem bedensel olarak yormuş olabilir. Bu hafta sağlığınıza daha fazla dikkat edin. Günlük detaylara geçmeden önce biliyorsunuz kanalımda katıl butonu var. İlk adım kısmına üye olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta ilk adımla üye olanlar arasında çekiliş yapacağım ve 3 kişiye tek soru danışmanlığı vereceğim. Danışmanlıkla ilgili yorumlar kısmındaki linke tıklayarak da detayları görebilirsiniz. Tek soru danışmanlığını yüz yüze görüşerek görüşerek yapıyorum ve tek sorunuzu cevaplıyorum. Şimdiden ilginize teşekkür ediyorum.
Haftanın başında partnerinizle birlikte uzun yolculuklar yapılabilir. Duygusal ve romantik zamanlar var. Uzak yerlerden beklenen haber alınabilir. Yurt dışıyla ilgili, şehir dışıyla ilgili konularda yeni gelişmeler karşınıza çıkabilir. Uzaktaki aşk konusundan güzel haberler alınabilir. Eğitimle ilgili konularda başarı var. Hafta ortasında işinizle ilgili yeni konular gündeme gelebilir. İş görüşmeleri için hafta ortasında randevu verilebilir. Hafta sonunda sosyal mecralarla ilgili, sosyal alanlarla ilgili, e-ticaret gibi konularda yeni başlangıçlar var. Hafta sonunda arkadaşlarınızla zaman geçirmek için fırsat yaratabilirsiniz. Partnerinizle birlikte arkadaş ortamlarında da bulunabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yay burcu olanlar 14-20 Kasım haftası gökyüzü transite burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta ortasından itibaren Venüs burcunuzda ilerlemeye başlayacak. Para konusunda güzel gelişmeler var. Parayla ilgili olumlu gelişmeler var. Son haftalarda depresif durumlar vardı, sağlık konuları vardı. Bu haftada yine psikolojik durumlar var. Ancak güzel gelişmeler de var. İçinizdeki enerjiyi konuşarak aktarmaya çalışın. İç sesiniz artık dışa vurmaya başlayacak. Son haftalarda içinizde çok konuştunuz. Bu hafta çevrenizdeki kişilerle konuşmaya başlayacaksınız. Bu size iyi gelecek. Bunu yapın. Son haftalarda kendinizi analiz ettiniz, kendinizi anlamaya çalıştınız, kendinizi keşfetmeye çalıştınız. Aslında geçen seneden beri bunu yapmaya başladınız. Kendinizin farkında olmaya başladınız. Başkalarının destek olmasından belki de mutlu olmadınız. Kendinizi fark edememiştiniz. Şimdi fark etmeye başladınız. Bu hafta ortasından itibaren Venüs burcunuzda ilerleyecek. Duygusal hayatınızla ilgili güzel gelişmeler olacak. Konulara ve detaylara duygusal bakmaya başlayabilirsiniz. Aşk hayatınızda, evliliğinizde, ilişkilerinizde duygusal zamanlarda var. Mantık, duygu karmaşası da olacak. İlişkilerle ilgili karar vermek zor olacak. Kararları sonraya bırakın. Son aylarda ilişkilerinizle ilgili konular gündemimizdeydi. Belki evlendiniz, belki ayrıldınız. Zaten son 2 sene ilişkilerle ilgili farkındalık zamanınızdı. Karşınızdaki kişi veya kişileri sorguladınız. Son aylarda da geçen seneden kalan konularla mücadele ettiniz. Bu hafta ilişkilerle ilgili yavaş ilerleyin, hızlı davranmayın. İlişkilerde kafanız karışık, karar vermeniz zor olacak. Ortak işlerle ilgili konularda eskiden yarım kalmış konular tekrar karşınıza çıkabilir. Bu ortak konularında yeni adım atmayın, eski konuları toparlamaya çalışın. Bu hafta iletişim araçlarını daha fazla kullanacaksınız. Bu sizi yorabilir, algılarınızı yorabilir, dikkat dağınıklığı yaşanabilir. Dikkatli olun. Ev alma, ev satma, ev taşıma konularıyla ilgili eski kararları uygulamak kolay olacak. Bu hafta bu konular sonuçlanabilir. Bu hafta evlilik organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Duygu ve mantık karmaşası yaşanabilir. Ancak organizasyonlarınızda bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu hafta eski ilişkilerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Tamamlanmamış ilişkiler gündeme gelebilir. Bunlara dair kararlar almak isteyebilirsiniz. Ancak bu kararlarda kararlı kalamayabilirsiniz. Eski ilişkilerle ilgili konuları muhakeme edin. Kararları sonraya bırakın. Geçen seneden beri kardeşleriniz, komşularınız veya akrabalarınızla ilgili değişiklikler oldu. Belki onların hayatında değişim oldu. Bunları kabul etmek zorunda kaldınız. Belki yeni kardeşiniz oldu, yeni komşularınız oldu, yeni akrabalarınız oldu. Şimdi bu ilişkilerinizi muhakeme edeceksiniz. Onlardan neler öğrendiniz? Sizin hayatınıza neler kattı? Bunları düşüneceksiniz. Karşınızdaki kişiler size bir şey öğretmeye çalıştı. Bunları da anlayın. Günlük detaylara geçmeden önce biliyorsunuz kanalımda katıl butonu var. İlk adım kısmına üye olarak kanalıma destek olabilirsiniz.
Bu hafta ilk adımla üye olanlar arasında çekiliş yapacağım ve 3 kişiye tek soru danışmanlığı vereceğim. Danışmanlıklarla ilgili yorumlar kısmındaki linke tıklayarak detayları da görebilirsiniz. Tek soru danışmanlığını yüz yüze görüşerek yapıyorum. Tek sorunuzu cevaplıyorum. Şimdiden ilginize teşekkür ediyorum. Hafta başında borç alacak konuları var. Banka işlemlerinde dikkatli olun. Eş veya ortakla ilgili hukuksal süreçler gündeme gelebilir. Hafta ortasında uzak yerlerden beklediğiniz haberler alabilirsiniz. Son aylarda sürüncemede kalan uzun yolculuklarla ilgili konular sonuçlanabilir. Hafta ortasında yurt dışı veya şehir dışı seyahatine çıkabilirsiniz. Uzun yolculuklarla ilgili ertelediğiniz konuları tamamlayabilirsiniz. Yurt dışından beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Eğitimle ilgili hafta boyunca başarı var. Hafta sonunda işle ilgili yeni konular da gündeme gelebilir. İş görüşmeleri için hafta sonuna randevu verilebilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Oğlak burcu olanlar 14-20 Kasım haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Parayla ilgili bu hafta sosyal mecralarda, sosyal alanlarda daha fazla zaman geçireceksiniz. Bu alanlarda işleriniz varsa bu alanlardan daha fazla para kazanabilirsiniz. Teknolojik ortamlarda işleriniz varsa, e-ticaret gibi alanlarda işleriniz varsa bu alanlarla ilgili görüşmeler daha fazla olacak. Bu alanlardan daha fazla para kazanma var. Bu alanlarda farkındalığınız artacak. Yeni başlayacak konulara da odaklanın. Yenilikler var. Yeni aşk arayanlar sosyal mecralarda, sosyal alanlarda yeni aşkı bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Son aylarda sağlık konuları gündeminizdeydi. Dişler, dizler, kemikler, solunum yollarıyla ilgili konular vardı. Bunlarla ilgili sağlık konularında hızlı gelişmeler yaşandı. Şimdi bunlarla ilgili konularda sonuçlanmalar var. Eski sağlık konuları sonuçlanabilir. Son haftalarda aşk ilişkinizle ilgili bazı kararlar almak istediğiniz, bazen gerildiğiniz, bazen duygularınız karıştı, mantıklı düşündünüz. Aşkla ilgili, aşk ilişkinizle ilgili farkındalık zamanınız, aşkla ilgili konularda artık eski düşünceleriniz değişecek. Daha yenilikçi düşünmeye başlayacaksınız. Daha modern düşünmeye başlayacaksınız. Hızlı başlayan, hızlı biten aşk ilişkilerine de hazır olun. Son haftalarda çocuklarla ilgili konular gündemimizdeydi. Onlarla ilgili bazı konular sonuçlandı. Bu sizin hayatınızda sonuçlanmalarda neden oldu. Çocuklarla ilgili farkındalık zamanınız. Çocuklarla ilgili konularda kontrolcü kimliğinizden vazgeçin. Bu hafta kendinizle daha fazla zaman geçirmeye başlayacaksınız. Kendi içinizde konuşmalar daha fazla olacak. Kendinizi keşfetme zamanınız başlıyor. Bu keşifler size yeni kapılar açacak. Kendinizdeki değişimleri fark edin. Bu değişimler özellikle spiritüel alan, din veya felsefeyle ilgili alanlardan daha fazla faydalanmanıza da neden olacak. Sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektörüyle ilgili son aylarda hızlı gelişmeler yaşadınız. Bu alanlarla ilgili bazı konuları toparlamak kolay olacak. Eskiden yarım kalmış konular sonuçlanacak. Bu alanlarda yeni adımlar atmayın. Eski konuları tamamlayın. Bu hafta sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, arkadaş ortamlarında daha fazla zaman geçireceksiniz. Güneş gibi parlayacaksınız. Siz konuşacaksınız, siz konuşulacaksınız. Sosyal mecralarla, sosyal alanlarla, topluluk önünde olmakla ilgili eski fikirleriniz artık değişmeye başlayacak. Artık daha fazla göz önünde olmaya başladınız. Bunu da kabullenmeye başladınız. Şimdi bu konuları daha fazla muhakeme edeceksiniz, düşüneceksiniz, bazı sonuçlar çıkartacaksınız. Sene başından beri para kazanmak konusunda karamsar düşünceleriniz oldu, kuşkularınız oldu. Aniden gelen para oldu. Aniden elinizden giden para konuları oldu.
Bu sizde karamsar düşüncelere neden oldu. Bu düşünceler Şubat'a kadar devam edecek. Para konusundan dersler çıkartmanız gerekiyor. Para konusu size hayat dersi vermeye çalışıyor. Bunu anlarsanız parayla ilgili sorunları çözmek daha kolay olacak. Günlük detaylara geçmeden önce biliyorsunuz kanalımda katıl butonu var. İlk adım kısmına üye olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta ilk adımla üye olanlar arasında çekiliş yapacağım ve 3 kişiye tek soru danışmanlığı vereceğim. Danışmanlıklarla ilgili yorumlar kısmındaki linke tıklayarak da detayları görebilirsiniz. Tek soru danışmanlığını yüz yüze görüşerek yapıyorum ve tek sorunuzu cevaplıyorum. Şimdiden ilginize teşekkürler. Hafta başında ikili ilişkilerle yoğun olacaksınız. Yoğun görüşmeler halinde olacaksınız. Bazı konular sonuçlanabilir. Hafta ortasında banka kredisi, borçlar, hukuksal işlemlerle ilgileneceksiniz. Borç alacak konularda bazı konular sonuçlanabilir. Banka işlemlerinde yoğunluk var. Hafta sonunda uzaklardan beklediğiniz haberler alınabilir. Son aylarda sürüncemede kalan bu konular artık netleşecek. Hafta sonunda eğitimle ilgili başarı var. Eğitimle ilgili yoğunluk da var. Hafta sonunda uzun yolculuk yapılabilir. Detaylara takılmayın. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Kova burcu olanlar 14-20 Kasım haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Para konusunda bu hafta iş, kariyer, eğitimle ilgili alanlardan daha fazla para kazanma var. İş, kariyer, eğitimle ilgili konularda çok fazla görüşme yapılacak. İş, kariyer, eğitimle ilgili görüşmelerde imzalar da atılabilir. Bu hafta gündemimizde iş konuları var. İş, kariyer, eğitim konularında güneş gibi parlayacaksınız. Siz konuşacaksınız, siz konuşulacaksınız. İş, kariyer, eğitimle ilgili yeni başlangıçlar da var. Son haftalardaki tutulmalar sizi de tuttu. Hayatınızda ani değişimler oldu. Güneş tutulmasıyla birlikte iş, kariyer, eğitim konularında yeni gelişmeler oldu. Ay tutulmasıyla birlikte ev, aile, ebeveynler, eş konusunda değişimler oldu. Bu hafta bunları düşüneceksiniz. Artık bazı şeylerin farkına varın. Hayatınızda değişimler var. Bunları kabullenin, değişimleri tamamlayın. Son haftalarda eşinizle ilgili, evinizle ilgili, ebeveynlerinizle ilgili değişiklikler sizin de hayatınızda değişikliklere neden oldu. Bu konular bir sene gündemimizde olacak. Kabullenme sürecini yaşayacaksınız. Son aylarda aşk konuları gündemdeydi. Birçok seçenek karşınıza çıktı. Bunlarla ilgili kafanız karıştı. Bu hafta eski aşk konuları gündeme gelebilir. Eskiden yarım kalmış aşk konuları tekrar gündeme gelebilir. Bu konularda bazı kararlar almak isteyebilirsiniz ancak kararları sonraya bırakın. Aşk ilişkinizde yeni adımlar atmayın. Eski konuları toparlayın. Aşk ilişkinizle ilgili iletişim sorunu yaşanabilir. Birbirinizi anlamakta sorun yaşanabilir. Bunun farkında olursanız büyük sorun yaşamazsınız. Bu hafta aşk konusunda biraz gerginlik olabilir. Hızlı adım atmak isteyeceksiniz ancak bunu yapmayın. Bunu yapmayınca bunu yaparsanız gerginlik yaşanabilir. Bunun olabileceğini düşünerek daha sakin kalın. Son aylarda çocuklarla ilgili konularda hızlı adımlar attınız. Bu hafta bu konular toparlanacak. Bu hafta çocuklar veya çocuklarınızla ilgili konularda yoğun olacaksınız. Onların hayatında değişim, sizin de hayatınızda değişimlere neden olacak. Bu hafta çocuklar veya çocuklarınızla daha fazla zaman geçirmek zorunda kalacaksınız. Onların hayatında yeni başlangıçlar var. Sahnelerle ilgili işleriniz varsa, sanatla ilgili işleriniz varsa, topluluk önünde işleriniz varsa bu işlerle ilgili yeni adım atmayın. Eski konuları toparlamaya çalışın. Bu hafta risk almanız gereken konularda daha dikkatli olun. Risk almaktan kaçının. Son haftalarda para konusunda şanslıydınız. Bu hafta ortasında parayla ilgili
Beklenmedik güzel gelişme yaşayabilirsiniz. Hızla gerçekleşecek. Bu para konusunda aldanma ve aldatılmalara da dikkat edin. Eskiden yarım kalmış para konularında şanslı da olacaksınız. Beklediğiniz para elinize gelecek. Geçen seneden beri Satürn sizi eğitiyor. Disiplinli olmak, planlı olmakla ilgili sizi eğitiyor. Siz anlık plan yapan, anlık uygulayan ve anlık olarak işlerinizi düzenleyen birisiniz ama Satürn bunu değiştirmenizi söylüyor. Şimdi atacağınız temelleri planlı ve disiplinli atmanızı istiyor. Bu temeller önümüzdeki senelerde sizi çok rahatlatacak. Şubat 2023'e kadar Satürn'e karşı koymayın. Plan yapmanız gereken konularda hayaller kurun. Disiplinli olmanız gereken konularda daha dikkatli olun. Böylece hem sizin istediğiniz hem de Satürn'ün istediği gibi olacak. Hayatınızdaki temelleri atmayı hızlandırın. Günlük detaylara geçmeden önce biliyorsunuz kanalımda katıl butonu var. İlk adım kısmında üye olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta ilk adımla üye olanlar arasında çekiliş yapacağım ve 3 kişiye tek soru danışmanlığı vereceğim. Danışmanlıklarla ilgili yorumlar kısmındaki linke tıklayarak detayları görebilirsiniz. Tek soru danışmanlığını yüz yüze görüşerek tek sorunuzu cevaplıyorum. Şimdiden ilginize teşekkür ediyorum. Hafta başında sizin veya çevrenizdekilerin sağlık konuları gündeme gelebilir. Sağlığınıza dikkat edin. Mide ile ilgili, bağırsakla ilgili daha dikkatli olun. Sağlık sektöründen, kamu sektöründen, hizmet sektöründen beklediğiniz haberleri hafta başında alabilirsiniz. Bu sektörlerdeki işlerde veya eğitim alanlarında başlangıçlarda yapılabilir. Hafta ortasında ikili görüşmeler var. Eşinizle ilgili konular gündeme gelebilir. İlişkinize dair net sonuçları alabilirsiniz. Bitişler ve başlangıçlar var. Evlilik kararı alabilir ve uygulayabilirsiniz. Evlilik organizasyonlarınızı da hafta ortası yapabilirsiniz. Haftanın son gününde borç alacak konuları nedeniyle gergin olabilirsiniz. Borç alacakla ilgili eski konularda gündeme gelebilir. Çok fazla harcama yapılabilir. İlişkilerinizle ilgili, parayla ilgili hukuksal konular varsa bunlarla ilgili hafta sonunda sonuçlanmalar da olabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, balık burcu olanlar 14-20 Kasım haftası gökyüzü transitindeyim. Burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta para konusunda en şanslı burçlardan biri sizsiniz. Eskiden beklediğiniz para elinize gelebilir. Para konusunda şanslı bir haftada olacaksınız. Son aylarda evinizde, ailenizde daha fazla ilgilenmek zorunda kaldınız. Bazı başlangıçlar yaptınız. Bu hafta bu konulardaki başlangıçları tamamlayacaksınız. Eskiden yarım kalmış evle ilgili konular, aileyle ilgili konular bu hafta tamamlanacak. Bu hafta daha önceden planlanmış evinizle ilgili değişiklikleri yapabilirsiniz. Ev taşıyabilir, evde tamiratlar yapabilir, evinizde vakit geçirebilirsiniz. Evle ilgili konularda ateşli aletlerle, yanık gibi durumlarda, patlayıcı alanlara dikkat edin. Ev ve aile içinde siz de her an patlayacak bir bomba gibi de olabilirsiniz. Buna da dikkat edin. Son aylarda ebeveynlerinizle ilgili konularda hızlı adımlar attınız. Zaten geçen 2 senedir ebeveynlerinizle ilgili konularda yenilikler karşınıza çıktı. Bunları anlamaya çalıştınız, kabullenmeye çalıştınız. Bu hafta ebeveynlerle ilgili konularda eskiden yarım kalmış konuları toparlamak kolay olacak. Son 2 senedir eşle ilgili konularda yenilikler karşınıza çıktı. Eşinizle ilgili farkındalığınız arttı. Evliliğinizle ilgili farkındalığınız arttı. Belki evliliğinizde değişiklikler oldu. Bunu kabullenmek zor oldu. Çünkü siz yalnızlığı sevmezsiniz. Bu yüzden evlilikle ilgili sorunları belki görmezden gelebilir. Belki görmezden geldiniz. Ancak sağlığınız ve psikolojiniz için bazı şeyleri kabullenmelisiniz.
Son haftalarda son 2 senedir ertelediğiniz eşiniz ve evliliğinizle ilgili konularda hızlı adımlar attınız. Şimdi bu adımlarla ilgili gelişmeleri toparlamaya çalışacaksınız. Evlilik planı olanlar son haftalarda hazırlık yaptıysanız bu hafta organizasyonlarınız yapılabilir, ancak bu organizasyonlarda elektrikle ilgili, iletişimle ilgili sorunlar yaşanabilir. Evli ve ilişkisi olanlar romantik planlarınızı yapın. Partnerinizle birlikte uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Duygusal zamanlar yaşanabilir. Uzaktaki aşk ilişkinizle ilgili güzel gelişmeler karşınıza çıkabilir. Bu ilişkiye dair yeni adımlar atılabilir. Yurt dışıyla veya şehir dışıyla ilgili işleriniz varsa bu işlerde yoğun olacaksınız. Bu işlerle ilgili güneş gibi de parlayacaksınız. Bu işlerle ilgili görüşmeler var. Bu işlerden daha fazla para kazanma da var. Bu haftadan sonra iş, kariyer, eğitim konularıyla daha fazla ilgilenmeye başlayacaksınız. Bu hafta bu konularla ilgili görüşmeler var. Bu hafta bu konulardan parayla ilgili görüşmeler var. Güzel para gelişleri de var. Son haftalardaki tutulmalar yurt dışı ile ilgili, şehir dışı ile ilgili konularda farkındalığınızı değiştirdi. Bu alanlarda yeni planlar, yeni projeler içinde olabilirsiniz. Eski konular geride kalacak. Bu hafta uzun yolculuklar yapılabilir. Uzun yolculuklarda güzel gelişmeler de var. Uzun yolculuklarda yeni bir aşk da başlayabilir. Algılarınız açık olsun. Geçen seneden beri ruhsal olarak biraz zor bir süreç geçirdiniz. Aslında önümüzdeki sene başına kadar bu süreç devam edecek. Ama siz bu süreci kendinizi eğitmek, kendinizi yenilemek için kullanırsanız daha iyi olacak. Psikolojiyle, sosyolojiyle, astrolojiyle, felsefeyle ilgilenirseniz, teknolojik alet ve sistemleri kullanmayı öğrenirseniz bu 2 seneyi büyük başarılarla da tamamlayabilirsiniz. Bu hafta bunları daha fazla düşünmeye başlayacaksınız. Sene başından beri kriz olarak gördüğünüz konuları bir düşünün. Şimdi bu krizleri fırsata çevirmeye başlayın. Günlük detaylara geçmeden önce biliyorsunuz kanalımda katıl butonu var. İlk adım kısmına üye olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta ilk adımla üye olanlar arasında çekiliş yapacağım ve 3 kişiye tek soru danışmanlığı vereceğim. Danışmanlıklarla ilgili yorumlar kısmındaki linke tıklayarak detayları görebilirsiniz. Tek soru danışmanlığında yüz yüze görüşerek tek sorunuzu cevaplıyorum. Şimdiden ilginize teşekkür ediyorum. Hafta başında çocukları ilgilendiren konularda yeni başlangıçlar var. Çocuklarla ilgili duygusal zamanlar da var. Hafta başında aşk ilişkinizle ilgili duygusal zamanlar var. Partnerinizle uzun yolculuk yapılabilir. Haftanın ortasında sağlığınıza daha fazla özen göstermesiniz. Sizin veya çevrenizdekilerin sağlığı söz konusu olabilir. Kalp, damar, dolaşım yollarıyla ilgili konulara dikkat edin. Hafta ortasında kamuyla ilgili, hizmet sektörüyle ilgili, sağlık sektörüyle ilgili konularda beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Hafta sonunda ikili görüşmeler var. İşle ilgili görüşmeler daha fazla yapılabilir. Aşk ilişkinizle ilgili evlilik kararı alabilirsiniz. Evlilik organizasyonlarınızı hafta sonunda yapabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz.